Herkese merhaba. Bu yayını üçüncü kez çekiyorum. Diğer iki yayında mikrofonumun şarjı bitmiş. Kendi kendime konuşmuşum. Umarım bu sefer son olur. Lanet olsun niye böyle oluyor demek yerine tabii ki olabilir dedim. Bugün fiziksel belirtilerle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Fiziksel belirtiler, panik atak, anksiyete denen süreçlerde en çok zorlanılan konular. Çünkü kişi sürekli kendini dinliyor. Bugün şu belirtim var, ay şuram ağrıyor, ay buram ağrıyor diyebiliyor. Bu konu kişiyi oldukça zorluyor. Ben de bunları yaşadım. Dikkat edilmesi gereken birkaç husus var bence. Bunları size aktarmak istiyorum. Söylemek istediğim şeyleri öncesinde mutlaka not alıyorum. Çünkü bu konular hassas. Ben de sizlere yanlış bir şey söyleyip de vebal almak istemiyorum. Tek bir yanlış cümle bile beynin arka odalarına gidip başka şeylere sebep olabilir. Umuyorum ki çok faydalı olur ve farklı bir bakış açısı size kazandırmış olurum. Şimdi öncelikle ağrı-beyin ilişkisine girmek istiyorum arkadaşlar. Olayın mantığı anlaşılsın diye. Bu konuyla alakalı ChatGPT'ye 2 tane soru sordum. Çok kısa bir şekilde size okuyacağım. İlk sorum, ağrı nasıl oluşur, beyinde mi olur? Ağrı aslında beyinde hissedilir ama çoğu zaman kaynağı vücuttadır. Vücutta bir doku zarar gördüğünde ya da tehdit algılandığında sinir uçları bunu elektriksel sinyallere çevirir. Bu sinyaller omurilik üzerinden beyne gider ve beyin ağrı olarak yorumlar. Yani bıçak kesiği parmaktadır ama acı hissi beynin yorumudur. Tümünü okumayacağım açıklamanın. Bir de son paragraf önemli. Bazı durumlarda ortada belirgin bir doku hasarı olmasa bile ağrı hissedilir. Bakın bura önemli. Buna merkezi duyarlılık denir ve fibromiyalji gibi durumlarda sık görülür. Özetle ağrı bir alarm sistemidir. Sinyal vücuttan çıkar, anlamı ve şiddeti beyinde şekillenir. Arkadaşlar her şey beyinle alakalı. Her şey beyinde bitiyor. Beyin mükemmel bir organ. İkinci sorum şuydu. Peki gerçekten bir hastalık yoksa psikolojik dediğimiz ağrılarda nasıl olur bu süreç diye sordum. Psikolojik denen ağrılarda da ağrı hayal ürünü değildir. Mekanizma yine gerçektir. Ortada doku hasarı, iltihap ya da net bir hastalık olmasa bile beyin tehlike varmış gibi davranır. Stres, kaygı, bastırılmış duygular veya uzun süreli gerginlik beynin alarm sistemini sürekli açık tutar ve ağrı sinyali üretir ya da gelen normal sinyalleri olduğundan güçlü yorumlar. Bu süreçte beyin ağrıyı bastıran sistemleri yeterince çalıştıramaz. Tam tersine ağrıyı arttıran kimyasallar devreye girer. Kaslar fark etmeden kasılır, damarlar daralıp genişler, mide bağırsak hareketleri bozulur ve kişi gerçekten sancı, yanma, batma hisseder. Yani psikolojik demek uydurma demek değildir. Beynin koruma refleksinin aşırı çalışmasıdır. Devamını okumaya gerek yok arkadaşlar. Bunu niye okudum? Aslında her şey beynimizle alakalı. Her şey beyinde bitiyor. Lafı gerçekten de doğru arkadaşlar. Kaygıyı, korkuyu yanlış algıladığımız zaman ve bu duygular belirli bir sınırın üzerine çıktığı zaman kişide fiziksel belirtiler doğuruyor. Bunu zaten İzzet Hoca sürekli anlatıyor. Fakat benim burada dikkat çekmek istediğim nokta şu. Sektör tamamen bizi her şeye, bedenimize, beynimize bekçi yaptı. Her şeye duyarlı hale getirdi. Ve bunu da kaygı ve korku koşullanmasıyla yapıyorlar. Siz eğer benim gibi olan başkaları var mı diye başkalarına fiziksel şikayet sorarsanız karşı tarafın sayacağı belirtiler sizde yoksa bile beyin onu hafızaya atıyor, bir koşullanma oluşuyor ve bir sonrakinde size bunu yaşatıyor arkadaşlar. Yani siz sebebini bilmiyorsunuz, sebepsiz olarak algılıyorsunuz ama mutlaka beynin arka odalarında bunun bir sebebi oluyor. Keza sosyal medya da aynı şekilde, haberler de aynı şekilde. İnsanlarda belli korku koşullanması yaratarak kişinin kendine duyarlılığını artırıyorlar ve az önce ChatGPT'nin yanıtında okuduğum gibi aslında gerçekten bir hastalık olmasa bile beyin bize yalancı bir sinyal gönderiyor. Hepsinin bir nedeni var. Sebepsiz yaprak bile kıpırdamıyor. Ama bu sebeplerden ziyade bizim çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Eğer her ağrı hastalık olsaydı hastaneye giden herkese bir hastalık teşhisi konurdu. Ama durum böyle değil. Demek ki bu işin bir de beyin boyutu var. Bizi korumak için arka plana atıyor ve bazen bunu gün yüzüne çıkarabiliyor. Bu nedenle lütfen hiçbir yerde fiziksel belirti araştırmamaya çalışın. Başkalarının şikayetlerini okumayın. Özellikle panik atak sürecindeyseniz şikayetlerinizi yalnızca doktora giderek sadece doktora söyleyin ve bir şeyiniz yoksa sallayın.
bakmayın, hiç önemsemeyin bile. Bazen gezici ağrılar olabiliyor. Midenizde şikayet varsa doktora gidiyorsunuz, bir şey yok dedi. Bu sefer başka bir yeriniz ağrıyabiliyor. Bunun da yine koşullanmalarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve İzzet Güllü'nün anlattıklarını tam randımanlı bir şekilde uygulayamamaktan kaynaklı diye düşünüyorum. Haberleri, hastalıkları, fenomen olan doktorları dinlemeyin arkadaşlar. Temel şeylere dikkat edin. Örneğin sigara, alkol kullanmayın. Egzersiz yapın. Yürüyüşlerinize mutlaka önem gösterin. Bir süre bunları takip etmeyin. Algınız değişene kadar, düzelene kadar fiziksel şikayetleri bu kadar gözünüzde büyütmeyin. İlla arkasında çok ciddi bir şey olacak diye bir şey yok. Zaten bunun nedeni de ölüm korkusu. Ölüm korkusu da bizim içsel olarak fıtratımızda var aslında. Yani ölümden korkmamız çok doğal. Ölümden korkacağız ki kişi önlem alacak, belirli tedbirlerle yaşayacak. Bunlar gayet insani arkadaşlar. Özellikle süreçte olan kişiler bunu bir süreç olarak da görmesinler. Bunu bir eğitim gibi, bir okul gibi düşünün lütfen. Çünkü süreç dediğiniz zaman ya benim şu kadar ayım kaldı, şu kadar ay oldu, neden geçmedi diye beynin arka planında bunu düşündüğünüz zaman beyin çok akıllı bir organ, yine bunu tehdit olarak algılıyor ve kurtulma çabası olarak algılıyor. Sizin sebepsiz olarak zannettiğiniz şeyler yine ortaya çıkabiliyor. Fiziksel şikayetlere normal ve olabilir gözüyle bakın. Elbette ki bir yerleriniz ağrıyacak, sızlayacak. Bakın İzzet Güllü bile bazı yayınlarında söylüyor, işte belim ağrıyor, gözümün önünde bir şeyler oluyor, kulaklarımdan ses geliyor gibi şeyler söylüyor. Yani İzzet Güllü'de bile oluyor. Hiç olmayacak, ben bunlardan kurtulacağım, benim bu şikayetlerim ne zaman geçecek gözüyle bakarsanız gözünüzde büyütürsünüz. Bizler insanız, hastalanabiliriz. İnsanları böyle gerçekten belirti manyağı yaptılar. Yani bu sektör, haberler gerçekten, yani nasıl bir vebal altına girdiklerinden haberleri var mı acaba bilemiyorum arkadaşlar. Özellikle terapiye gittiğim için, EMDR yaptırdığım için bende fiziksel şikayetler o kadar çok artmıştı ki ben bunun enkazını toparlayamıyordum, yani uzun bir süre toparlayamadım. Ama şu anda hani şöyle bakıyorum. Olabilir, insanım. Bir yerimde ağrıyabilir. Gerekirse doktora giderim. En fazla ölürüm diyorum arkadaşlar ya. Kaldı ki illaki bir hastalıktan dolayı mı öleceğim bunu bilmiyorum ki. Gerekli temel şeylere dikkat ediyorum. Yine de ölürsem ecel, yani hani bu şekilde bakmaya çalışın. Biliyorum bunu kabullenmesi de zor. Söylerken kolay geliyor ama mantıklı bir şekilde baktığınız zaman aslında söylememiz gereken şey bu. Çünkü kimse ölümsüz değil. Yani anlıyorum, sizde de şu var mı, bu var mı diyerek içinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Ama çok fazla belirti okursanız bunlar sizde de ortaya çıkabilir. Hastalık olmasa dahi beyin bu yönde bir ağrı sızı üretebilir arkadaşlar. Kurtulmak diye bir şey var mı? Kurtulmaya çalışmadığınız zaman kurtulmak diye bir şey var, evet. Ama bu hiçbir şey yaşamayacaksınız anlamına gelmiyor. Hiçbir hastalık, hiçbir belirti yaşamayacaksınız anlamına gelmiyor. Sadece algınız değişecek ve daha normal karşılayacaksınız anlamına geliyor. Ve sizi eskisi kadar etkilemeyecek anlamına geliyor arkadaşlar. Örneğin panik atak. Bana hala geliyor mu? Evet geliyor ama çok seyrek bir şekilde geliyor. Geldiği zaman da direkt gülmeye başladığım için gel diyorum, gel, hani ben zaten seni bekliyordum dediğim için, kurtulmaya çalışmadığım için anında gidiyor arkadaşlar. Gitmese bile hiç önemli değil. İstiyorsa gitmesin, istediği kadar kalsın. Çünkü ben biliyorum ki ben hasta değilim. Hatalı bir sinyal almış beynim ki savaş ya da kaç moduna geçiyor. Yani bunu her şey için düşünebilirsiniz. Hayatta milyon tane, milyar tane ihtimal var. Tek bir seçeneğe beyninizi mahkum etmeyin. Bedeniniz yorgunsa beyninizi yorun. Beyniniz yorgunsa bedeninizi yorun. Yani kitap okuyun, yabancı dil öğrenin, örnek veriyorum. Ev işlerini yapın, yürüyüş yapın. Yürüyüş yaparken öğrendiğiniz bir yabancı dil varsa kendi kendinize onu konuşun. Hayatta belli amaçlarınız olsun ve o amaçlara yönelik duygularınızla değil, ilkelerinizle hareket ederek ilerlemeye çalışın. Günlük planlarınız olsun ama mutlaka bedeninizi yorun arkadaşlar ve boş durmayın. Bir şeyi istemeseniz de yapmanız gerekiyorsa yapın. Yürüyüş yapmanız gerekiyorsa kendimi kötü hissediyorum diyerek hislerle yola çıkmayın. O yürüyüşe gidin arkadaşlar. Zamanla aslında bizim bilmediğimiz birçok hatalı algımız ve kodlanmalarımız olduğu için bunlar aşama aşama, adım adım düzelecek. Siz doğru tepkileri verdikçe adım adım hiç bilmediğiniz şeyleriniz bile düzelecek arkadaşlar. Bunların hepsi zamanla olacak. Telefona gerekmedikçe lütfen bakmayın. Haberleri takip etmeyin. Psikologları zaten hiç takip etmeyin. Hepsini takipten çıkın. Şu nokta çok çok önemli. Tekrar tekrar üzerine basacağım. Anlık rahatlama için bile olsa kimsenin şikayetlerini okumayın. İnternetten şikayet araştırmayın. Lütfen rica ediyorum. Zaten duyarlı bir zemininiz var arkadaşlar. Ama siz kendinize koşullanma yaratıyorsunuz ve süreci uzatıyorsunuz. Gerekirse bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz.
yapabilirsiniz. Üzerine düşünüp kafa yorabilirsiniz. İzzet Güllü'yü izlemeye devam edin. Eğer hala yapamıyorsanız iknada ve telkinde bir sıkıntı var demektir. Bir eksiklik var demektir. Ders gibi çalışın bu yüzden. Önemli olan sizin hatalı algılarınızı dönüştürmeniz. Bu da zaten zaman isteyen bir şey. Temel noktaları bunlar. Bunlara dikkat ederseniz kurtulmaya çalışmayı bırakmış oluyorsunuz. Beyin çok akıllı bir organ. Gerçekten kurtulmaya çalışıp çalışmadığınızı biliyor. Bu nedenle lütfen duyarlı zemin varken bunları yapmayın arkadaşlar. Ben bunları yaptığım için ve telkini de azalttığım için fiziksel belirti yaşamaya devam ettim. Halbuki yaşayabilirim. Hala yaşıyorum. Hala geliyor. Hala atak beni yokluyor. Yoklasın, gelsin. Ben zaten bekliyorum. Hiç umurumda bile değil arkadaşlar. Lütfen siz de böyle bakın. Atakları atlatsanız bile fiziksel şikayetleriniz devam edebilir. Bunun nedenleri benim videoda saydığım nedenlerdir. Sektöre inat, psikologlara, psikiyatristlere inat. Biz hatalı algılarımızı düzelteceğiz. Biz bunu yapacağız arkadaşlar. Bu uygulanamaz bir şey değil. Ben yaptıysam herkes yapar. Ben her gün sıkıntı yaşıyordum. Çok zor günler geçirdim. İnanın bana. Her şeyle imtihan oluyorsunuz. Yani rutinlerinizle imtihan oluyorsunuz ya. Bir basit yürüyüşle imtihan oluyorsunuz. Halbuki gerçekten hasta bile değilim yani. Kaldı ki hasta da olabilirim. Her şey olabilir. Bunu daha fazla beslemeyeceğiz. Duyarlı zemini dönüştüreceğiz. Evet, yaşadığınız süreç zor ama hayatta daha zor şeyler var. Bir tek ölüme çare yok. Şükredin. Elinizdekilerin kıymetinin farkına varın. İnsanlara bir güler yüzü çok görmeyin. Gülümseyin. Hoş sohbet edin. Yokmuş gibi yaşayın. Yok olsun. Lütfen hiçbir şeyi büyüterek beslemeyin arkadaşlar. Kavramlar algı oluşturur. Algı psikoloji meydana getirir. Kullandığınız kavramlara dikkat etmeye çalışın. İzzet Gülü'nün şikayet ve şükür dengesi videosunu mutlaka izleyin. Canlı tanıklar videolarını mutlaka izleyin. Hepimiz bunları yaşadık. Zaman zaman tökezlemeler olabilir. Hepsini normal görün. Lütfen beyninizi her türlü bilgiyle donatmayın. Yani beyninizi kirletmeyin. Doğru bilgiyi alın. Doğru kavramlar kullanın. Her şey beyinde bitiyor. Lütfen bunu unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.